Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel renklerle harika bir hırka çalışmasına başlayacağız inşallah. Hanım dilendi, bey beğendi. Çok fazla istek geliyor arkadaşlar. Özellikle kaç senedir isteniyor ama ben hani videoları var diye hep erteledim. Hani yapmak istemedim, uzun sürüyor diye. Ama çok fazla istek gelince inşallah hem kızıma yapacağım hem de yaparken size anlatacağım diye düşünüyorum. Takipçime sipariş almış. Ona da buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Onu da acil yetiştirmesi lazımmış. Ben ilk öncesinde size motifin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Motifini bile anlatmamışım, özür dilerim. Farklı şekillerde motifler anlatmışım ama bunu anlatmamışım. Renk olarak kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Sadece iplerin kalınlığı aynı olması lazım arkadaşlar ki motifler irili ufaklı olmasın. Ben bu 5 rengi kullanarak yapacağım. Şu 4 rengi motiflerde kullanacağım. Bunu da son kenarına gideceğim. Birleştirmede kullanacağım. Yani bej rengini zemin olarak kullanacağım inşallah. Evet. Şöyle benim ipimin kalınlığını söyleyeyim size iplerimin. 100 gram 260 metreymiş arkadaşlar bu ipler. Hepsi aynı kalınlıkta. Tığ olarak ise 4 numara 2,50 milimetrelik tığla öreceğim. Çok kolay, böyle 3 günde hırka örebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çok çabuk ilerliyor. Çok da güzel oluyor. Dediğim gibi atık iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Sadece birleştirme, yani son sırayı e, farklı, yani başka bir renkle deneyebilirsiniz. 2 ya da 3 yumak ondan olması lazım. Diğerleri azar azar kullanabilirsiniz. Ben birer yumak yeterli arkadaşlar. Bu dört renkten birer yumak yeterli. Bu ipten de, yani birleştirmede ve etrafını lastik kısmına gitmede bu bej rengini kullanacağım. Bundan da 2 yumak, daha büyük yapacaksanız da 3 yumak yeterli diye düşünüyorum. Evet, videonun sonunda da size ne kadar gitti onu da söylerim inşallah. Evet, hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sihirli halka yapacağım arkadaşlar. Sihirli halka yapamıyorum derseniz 6 zincir çekip başlayabilirsiniz ya da 3 zincir çekip ilk zincire trabzan yapıp başlayabilirsiniz. O da çok hoş, çok güzel oluyor. Evet, sihirli halka için ipimi şu şekilde tutuyorum. Baş parmağımın etrafına sardım. Şöyle zincir çekerek sabitledim. 2 zincir daha çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen bu oluşan halkaya giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Bu şekilde. Evet, halkamı biraz kapatıyorum. 2 zincir. Tığıma doladım. Aynı yuvaya girdim. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Sonuncudan geçmiyorum. Doladım. Aynı yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Tığımda 3 ilmeğim var, dolayıp 3 ilmeği içinden geçiyorum. Yani 2 tane yarım trabzan yapıp sonra ikisini bir kapatıyorum. Arada 2 zincir. Doladım. Aynı yuvaya girdim. İlmeği aldım, doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım. Tekrar aynı yuvaya girdim. İlmeği aldım. Dolayıp 2 ilmeği içinden geçtim. Tığımda 3 ilmeğim var, dolayıp 3 ilmeği içinden geçiyorum. Eminim çoğunuz da biliyorsunuz ama ilk defa yapacaklar için detaylı anlatıyorum. 2 zincir, tekrar 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, 2, sonra ikisini bir kapatıyorum. Arada 2 zincir. Evet, bu şekilde küçük badem diyelim arkadaşlar bunlara. 8 tane olacak. Baştaki bir ile birlikte toplamda 8 tane olacak. 6 tane olmuş. Hemen hızlıca 8'e tamamlayayım. 7, 2 zincir. Evet, 8.'yi yaptım. 2 zincir. İlk yaptığım badem burada, bakın. Onun tepesine batıyorum. Her sırada renk değiştireceğimiz için ipimizi keseceğiz arkadaşlar. İlmeği ilmeğin içinden geçirdim. Ben bir de bu araya batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle bir zincir. İpimi birazcık uzun bırakıyorum ki iyi saklayayım. İpimi kestim. Evet, şöyle ortadaki ipimizi şöyle iyice çektirelim. 2 defa sarıp böyle düğüm atmanıza gerek de kalmayabilir ama ben genelde
Garanticiyim, illa düğüm atacağım. Şöyle çektirip düğüm atıyorum. Hatta garanti olsun diye 2 düğüm atıyorum. Evet, bu şekilde. Evet, bu ipimi saklayacağım. Nasıl saklayacağım? Şöyle arkaya geçtim. Yaparken saklamayı da göstereyim. Arkadan şöyle ilmeğimi aldım buraya. Burada bir zincir çekiyorum. Tekrar yukarıya çıkmasın. Sonra aradan yürütüp keseceğim. Örerken de saklayabiliriz ama öyle sonra çıkmama garantisi olmadığı için sakladım. Evet. Birinci sırayı tamamladık. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Evet, fıstık yeşili ipimi aldım. Şöyle başlayacağım arkadaşlar. Zincirle başlamak istemiyorum. Burada bir zincir çektim. Yani sabitleyip zincirle başlamak istemiyorum. O yüzden bir zincirden sonra tığıma doladım. Şöyle parmağımla tutuyorum. Bu yöntem daha güzel oluyor arkadaşlar. Yapamıyorum derseniz buraya sabitleyip 3 zincirle bir üst sıraya geçebilirsiniz. Evet, şöyle tığıma doladım, parmağımla tutuyorum. Herhangi bir boşluğa, bakın zincir boşluğuna girdim, ilmeği aldım, doladım, yine 2 ilmeği içinden geçtim. Tığıma doladım, şöyle bakın parmağımla arkadan tutuyorum. Aynı yuvaya girdim, ilmeği aldım, doladım, 2 ilmeği içinden geçtim. 2 tane yarım trabzan yaptım, doladım, 3 ilmeği içinden geçtim. 2 zincir, tığıma doladım, aynı yuvaya yine 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 2, sonra dolayıp 3 ilmeği içinden geçiyorum. Diğerine geçişte bir zincir çekiyorum, tığıma doladım, sıradaki zincir yuvasına yine 2 tane yarım trabzan, ikisini bir kapattım, 2 zincir, aynı yuvaya 2 yarım trabzan daha yapıyorum. Arada bir zincir, tığıma doladım, diğerine geçiyorum, diğer yuvaya 2 tane yarım trabzan ve ikisini bir kapattım, 2 zincir, aynı yuvaya batacağım zaman 2 zincir çekiyorum ve 2 tane yarım trabzan yaptım, kapattım. Diğerine geçişte bir zincir doladım, sıradaki yuvaya yine aynı işlemi uyguluyorum. 2 zincir, aynı yuvaya bir tane daha yapıyorum ve kapatıyorum. Diğerine geçişte bir zincir. Evet, sıramız bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle bir zincir çekiyorum. İlk yaptığım, bakın burada badem var. Onun tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sonra buradaki zincir boşluğuna giriyorum. İlmeği aldığım, ilmeği içinden geçirdiğim bir zincir. Ve ipimi yine birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Bu işlemi sonra da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu saklama işini sonra da yapabilirsiniz. Arkadan bir zincir çekiyorum. Ya da kesmeyi sonra yapabilirsiniz. Evet, sonra kesebilirim. Bunu da araya saklayacağım. Bir üst sırayı yaparken. Evet, diğer rengimi aldım. 3. sıraya geçtik. Yine aynı şekilde başlayacağım. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Açık gül kurusu. Evet. Şimdi buradaki şöyle herhangi bir yuvaya diyelim. Bakın şuraya zincir yuvasına girdim. Yine parmağımla tutuyorum doladıktan sonra. Bu sefer 3 tane yarım trabzan yapacağım. Doladım, 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım, tekrar aynı yuvaya giriyorum. İlmeği aldım, dolayıp 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım, aynı yuvaya girdim. İlmeği aldım, doladım, 2 ilmeği içinden geçtim. Bakın 3 tane yarım trabzan yaptım. Doladım, 4 ilmeği içinden geçiyorum. 2 zincir. Eliniz sıkıysa 3 zincir çekebilirsiniz. Tığıma doladım. Burada geçiş yuvasına, yani bu bir zincir çektiğimiz yuvalara da badem yapacağız. Yani 3 tane yarım trabzan yapıp üçünü bir kapatıyorum. 2 zincir. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya, her yuvaya badem yapıyorum. Üçünü bir kapattım. 2 zincir, tığıma doladım. Sıradaki yuvaya bakın. Bir zincir çektiğim yuvaları da
Bademimi yapıyorum. Ve kapatıyorum. 2 zincir. Sıradaki yuvaya yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir sıradakine. Evet, bu şekilde ilerliyor bu sıramız. Arada 2 zincir. Sıranın sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna geldim. Son bademi yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. İlk yaptığım badem burada, onun tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle zincir yuvasına da batabilirim. Şuraya da batabilirim arkadaşlar. Batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Yine ipimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle arkadan da yine bir zincir çekip ipimi saklıyorum. Evet. 3. sıramızı da tamamladık. Şimdi 4. sıraya geldik. Kare şeklini bu sırada vereceğiz. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Yine aynı şekilde başlıyorum. Parmağımla tutuyorum. Şöyle motifimi aldım. Herhangi bir yuvaya, zincir yuvasına girdim. Bu sefer normal trabzan yapacağım. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yaptım. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Evet, 3 trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan yapıyorum. 2 3 bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki yuvaya şöyle ipimde saklamak istiyorum. 3 tane trabzan. 1 2 3 bir zincir, tığıma doladım. 3 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra şimdi köşe yapacağım. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek, boyun uzun tutacağım o yüzden. Sonra 2, sonra 2 çektim. Tığıma doladım. Yine aynı şekilde bir dolayıp 3 defa da çekiyorum. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2. Tığıma doladım. Aynı yuvaya yine bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan. 3 zincir. Tığıma doladım. Aynı yuvaya yine bir dolayıp 3 defa da çektiğim 3 tane trabzan yapıyorum. Köşelerimiz bu şekilde olacak. Ki kare şeklini alsın. Evet, köşemi yaptım. Bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. 1 2 3 bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. 2 3 bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, 3 tane üçlü trabzan yaptık. Bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki yuvaya köşe yapıyorum. Bir dolayıp 3 defa da çektiğim 3 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Bir dolayıp 3 çektim. Evet. Bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Biraz hızlı yapayım. Bir zincir. Evet. 3 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra bakın bu şekilde köşe yapıyoruz. Bir dolayıp 3 defa da çektiğimiz 3 trabzan, 3 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 3 tane normal trabzan. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim. Arada bir zincir. Evet. 2 kenarı yaptık. Bir de burada yarım kenarımız var. Şöyle bu şekilde devam edelim. Sıranın sonunu göstereceğim.
Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle son köşemi yaptım. Bir zincir çektim. Yine ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sıradaki trabzana batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Yine ipimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Eğer ki 38-40 beden hırka örmek istiyorsanız arkadaşlar. Evet, şöyle yine saklayayım. Dediğim gibi 38-40 beden için hırka öreceksiniz arkadaşlar. Yelek ya da hırka örecekseniz böyle 4 sıra yeterli. Bir sırada sonradan yapacağız ama o son sırayı yaparken birbirine ekleyeceğiz arkadaşlar. Eğer ki siz yatak örtüsü pike örmek istiyorsanız da ben bir sıra daha göstereceğim ve daha büyük örmek istiyorsanız 42 beden 44 beden için örmek istiyorsanız da bir sıra fazla örmeniz gerekecek. Evet, bej rengi ipimi aldım, doladım. Şöyle dediğim gibi dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şöyle şuradan başlamak istiyorum. Şuraya hemen yine bu alt sırada yaptığımız işlemin aynısı, sadece aralarda zincir çekmeyeceğim. 3 tane trabzan yaptım. Tığıma doladım. Köşeme yine bir dolayıp 3 defa da çektim. Trabzan yaptım. 3 tane 3 zincir. Aynı yuvaya yine bir dolayıp 3 defa da çektim. 3 trabzan. Eğer ki köşe tam kare şeklini aldıysa arkadaşlar, biraz daha basık duruyor gördüğünüz gibi. Tam kare şeklini aldıysa bir dolayıp 2 defa da çekebilirsiniz. Tığıma doladım, sıradaki yuvaya 3 tane trabzan. Burada aralarda zincir çekmiyorum. Tığıma doladım, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Doladığım sıradaki yuvaya 3 trabzan. Eğer ki dediğim gibi 42-44 beden için örmek istiyorsanız bu şekilde 5 sıra örmeniz gerekecek. Yani 6 renk kullanmanız gerekecek yumak alırsanız. Böyle 5 rengi sırayla devam ettirebilirsiniz. Birazdan size nasıl yapacaksınız onu da göstereceğim. Şöyle yine sıradaki yuvaya 3 trabzan. Tığıma doladım. Köşeme geldim. Yine bir dolayıp 3 defa da çektiğim 3 trabzan. 3 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan. Doladığım sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, sıramız bu şekilde ilerliyor. Sırayı tamamlayalım, artık bitirmeyi bilirsiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi 5. sırayı da tamamladım. Dediğim gibi hırka yaparken bu 5. sırada ekleyeceğim. İlkini tamamen örüp diğerlerini ekleyeceğim. Eklemeyi de inşallah hırka yapımında göstereceğim arkadaşlar. Size ördüğüm motifleri göstereyim. Bakın burada aynı şekilde ördüm. Kırmızı, yeşil, gül kurusu, gri. Sonra nasıl devam ettim? Şöyle göstereyim. Sonra griyi ortaya aldım. Kırmızı, yeşil, gül kurusu bu şekilde. Sonra gül kurusunu başladım. Gül kurusuyla başladım. Gri, kırmızı, yeşil bu şekilde sıraya bindirdim. Sonra yeşille başladım. Yeşillerde bu şekilde, yani sıraya bindirdim arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Ama 4 renk, yani 4 sıra ördüğüm için 4 renk kullandım. Eğer ki 5 renk kullanırsanız yine bu şekilde olur. Yani 5 rengi böyle sıraya bindirirsiniz. Böyle de uyumlu olur arkadaşlar. Ben ayrıyeten de şöyle joker olsun diye böyle açsın diye bu renkleri kullandım. Yani 5. motifim bu. Hırka için toplamda 63 tane bize motif lazım arkadaşlar. Son sırayı örmeyin. Son sırayı örerken ekleyeceğiz. Dediğim gibi bu şekilde 63 motif ya da 60 motifi ayarlayın. Üçünü de hangi renk yaparsınız onu sonradan belli olur. Ben de hazırlayacağım inşallah.
Sonra bakın her birinden 3 tane, üçer tane ördüm. Şöyle. Beğendiniz mi renkleri? Yazabilirsiniz yorumlara. Şöyle bu renkleri hazırladım arkadaşlar. Hepsinin etrafı da bej, açık bejle gidecek. Bejle birleştireceğim. Lastik kısmında o şekilde bej rengiyle öreceğim. Böyle çok hoş, çok güzel. Dediğim gibi joker olarak bunu kullanacağım. Tam da emin değilim, yakışır mı? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İçine bu yakışır mı? Bu motif. Ya da 5 sıra örüp aynı şekilde de olabilirdi diye düşünüyorum. Yani daha büyük beden için. Size bırakıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum. Kışa örmek istiyorum derseniz de kaydedin. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Çok amaçlı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi çanta örebilirsiniz. Yatak örtüsü örebilirsiniz. Yani kırlent yapabilirsiniz. Böyle sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.